Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Seyit Bilatoy. Bugün sizlerle beraber Barcelona'dayız. Bugün Barcelona'da sizlere gezilmesi gereken 10 yeri göstereceğim arkadaşlar. Üçüncü durağım olan Barcelona'da. Bugün sizlere Barcelona'da gezilebilecek yerleri göstereceğim. Arkadaşlar Barcelona tamamıyla sanat şehri, arkamdaki heykellerini görüyorsunuz. Eğer ki videoyu beğenirseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve mutlaka yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Herkese tekrardan selamlar. Barcelona turumuza başlıyoruz. Barcelona tamamıyla sanat şehri arkadaşlar. Şurada şu heykeli görüyor musunuz? Bu heykel aslında insanın yalnızlığını temsil ediyor. İnsanın işte doğayla bütünlüğünü temsil ediyor. Ama bize göre bakılınca sizin düşündüğünüz şey değil. Düşündüğünüz şeyi yorumlara belirtin. Barcelona'daki parkların çoğu böyle güzel. Şimdi Quarter'a gidiyoruz. Gotik şehrine. Barcelona'nın işte Katalanlar tarafından yapılan ilk Katalanların kaldığı gotik şehre gidiyoruz. Kola Zero aldı. 1 euro 50 TL. Çok pahalı değil aslında. Türkiye'de de 50 TL. Hani çok şaşırdım. Hala yanında Bulgaristan'dan alma çikolatalar var. Onları yiyorum kahvaltı yapmadığında. Beraber bir şeyler bulursak. Şu anda Gotik Quarter'a doğru yol alıyoruz. Şimdi metroya bineceğiz. Burada ulaşım aslında çok kolay. Hani her yere bisikletle gidebiliyorsun ve bisikletler elektrikli bisiklet. Hani şöyle 20 dakikalık bir bisiklet turunu 3 euroya kapatabiliyorsunuz. Şimdi toplu taşımaya binerseniz toplu taşımaya da 2,70 euro kesiyor. İşte karttan, Mastercard'tan. Bence bisiklet sürerek hem şehri hem de doğayı görebilirsiniz. Ya ben şu an binmeyeceğim çünkü elimde kamera olduğu için metroya binmek daha mantıklı geldi bana. L4'e bineceğiz. Gotik Quarter için. Bu arada hani Barcelona'ya gelirseniz sokakta koşan insanlar dikkatinizi çekebilir. Gerçekten de koşu kültürü buraya yayılmış. Bu dikkatimi çekti. Hani çok güzel bir şey koşu kültürünün yayılması. İnsanların koşması lazım ya. Eğer ki genç ve zinde kalmak istiyorsanız koşacaksınız. Ne fitnessmiş, ne şeymiş. Hep ya yüzeceksiniz, ya da koşacaksınız. Barcelona adım adım sanat, tüm yapıların hani sanatla alakası var. Eğer ki sanatı seviyorsanız mutlaka gelmeniz, görmeniz gereken şehir. 10 dakikadır metronun girişini arıyorum. Hala bulamadım. İnşallah bugün bulacağım. Kaykaycı. Barcelona sporun, sanatın, insanların, hırsızların buluştuğu şehirmiş arkadaşlar, öyle diyorlar. Ben hırsızları görmedim ama sanatla sporu gördüm burada. Gerçekten köşe başı spor salonu, hani köşe başı spor stüdyosu, sokakta koşan insanlar, sokakta spor yapan insanlar. Gerçekten de bir spor Barcelona. Sanırım metronun girişini buldum. 15 dakikanın sonunda metronun girişini bulabildik sonunda. Aman tanrım. Jome'de ineceğiz. Hola. Temassız kartınızı şöyle gösteriyorsunuz. Kabul etmiyor. Çünkü bilet almanız lazım sanırım. Bilet 1 euro. Kart ücretiyle beraber 3,65. Kart 3,45'e aldık. Tek girişlik. Bisikletle seyahat ederseniz daha ucuza gelmiş olur. Hem şehri görürsünüz hem daha çok gezersiniz. Daha ucuza gelmiş olur bisikletle seyahat ederseniz. Tarihi Katalanların yaşadığı ilk yere geldik. Gotik Quarter'dayım. Direkt sokağa çıktığım gibi tramvaydan kendimi sokaklara attım. Bakalım neler var sokaklarında Gotik Quarter'ın. Sabahtan beri Gotik Quarter diyorum ama öyle bir şey yok. Barri Gotik'miş burasının ismi. Sokakları efsane güzel arkadaşlar. Şöyle şu binaların bakın istedim. Şu anda gördüğünüz yerler Gotik Mahallesi. Sabahtan beri dediğim Gotik Quarter. Şu anda Santa Maria'dayız. Santa Maria 600-700 yıl önce Barcelona denizciler tarafından inşa edilmiş ve denizcilerin kilisesi olarak geçiyor arkadaşlar. Düşünsenize 600-700 yıl önce böyle bir mimari yapıyorsunuz ya.
Katalanya bayrağı. Şöyle Katalanları görüyorsunuz zaten. Barcelona'nın asıl renkleri. Aslında biz şu anda İspanya'da değil de Katalanya'dayız arkadaşlar, öyle diyeyim ben size. Madrid'de değiliz, elit kısımda değiliz. Biz halkın, dostların, umudun, kavganın olduğu yerdeyiz. Mimari tamamen zaten Katalanlara ait. Gotik mimari. Acaba kilisenin içine girebiliyor muyuz? Şu anda Katalanların kilisesi Santa Maria'dayım. Bayağı etkileyici bir kilise. Birazdan teras kata çıkacağız. Terastan da size Katalanya'nın manzarasını göstereceğim. Ya şu gotik mimariye bakar mısınız ya? Hola, hola, hola. Muy chévere. Bye bye. Dünyanın her yerinde. Ne olursunuz olsun çocuk olun arkadaşlar ya. Çocuklar gitten. Buradan çıkmamız gerekiyormuş da buradan nereden çıkacağız ya? Aha arkadaşlar burada giriş buldum. Kapıyı çaldık, geldik. Şu anda minareye çıkıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Cami minaresine. Yukarıdan değişik değişik sesler geliyor. Işığı gördüm. Burası 1. kat. Gerçekten de çok yoruldum. Ben spor yapıyor olmama rağmen merdivenle çıkarken zorlandım. Bir üst kata daha çıkacağız. Geliş yolundan geldim. Sorry. Gerçekten. İlk. Oo. Şu manzaraya bakın arkadaşlar. Ya buradan tüm şehri görebiliyorsunuz. Barcelona buradan ibaret. Basilica de Familia'yı da görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada birazdan şuraya gideceğiz. Şehrin tam tepesinde bir tane yapı var. Basilica de Familia'yı görüyorsunuz burada. Sonraki next station'ımız şuradaki kilise. Balkonlarda, camlarda, her yerde Katalanya bayrağı. Zaten burası Katalonya. Şu anda Barcelona'da gitmeniz gereken yerlerden bir tanesi olan 3. yer Barcelona Katedrali arkadaşlar. Barcelona Katedrali 13. yüzyılda inşaatına başlanmış olunup 15. yüzyılda bitmiş. 13 beyaz kaz bulunuyor bu katedralin içinde. Milattan sonra 350 yıllarında Roma İmparatorluğu'nun 13 yaşındaki bir kız dini inançlarından dolayı 13 ayrı işkenceye maruz kalıyor. 13 ayrı işkence. 13 yaşındaki kız, 13 kaz bunu temsil ediyor arkadaşlar. Kızın mezarı da katedralin bodrum katında olduğunu söyleniyor. Şöyle göstereyim. La vida y del amor también. Katedrale girmek için şuradan bilet alıp katedrale girebilirsiniz. Ben girmeyeceğim. Barcelona Katedrali'ne giriyorsunuz. Barcelona Katedrali'ni gezdikten sonra da Nou Camp'a gidiyoruz arkadaşlar. Sıradaki istasyonumuz Nou Camp. O kadar zaferin, o kadar şöhretin, ihtişamın kazanıldığı yer, o kadar kupanın kaldırıldığı yer. Next station Nou Camp. Barcelona sokaklarında Gotik mahallesi gerçekten çok etkileyiciydi. Şöyle diyeyim, mahalle efsane. Dün şehri biraz gezdim de şehirde hani hiçbir şey yok. Eğer ki Barcelona'ya gelecekseniz mutlaka hani gireceğiniz, ziyaret edeceğiniz yer burası. Sokaklara, sokak gösterilerine bir anda maruz kalabiliyorsunuz. Bir tane sokaklara bakar mısınız ya? Çok etkileyici. Onun için arkadaşlar şu anda Nou Camp'a gidiyoruz. Metroya yürüyoruz şu an. Yine kaybolmayalım. Evet, doğru gidiyormuşuz. 4. yer dedim Nou Camp için. Fakat hani 4 yerde Gotik mahallesinde bu arada. Gotik meydanına da mutlaka ziyaret etmenizi öneririm. Oranın görüntüleri yok, çekemedim. Ama mutlaka Gotik meydanına da gidebilirsiniz. 5. yer Nou Camp olacak. Düzeltiyorum. Benim hatam. 5. yer Nou Camp olacak.
İnşaatı. Bitince böyle olacakmış arkadaşlar. Öyle göstereyim de bari. Bitince böyle olacakmış. Spotify No Camp. No Camp'ı çek kardeşim. Benimle beraber çek. Camp Nou. Barcelona'da görmeniz gereken 5. yer. 4 müydü, 5 miydi? Öyle bir şey işte. Buradan da Barcelona Store'a çıkıyor. Ik weet de fatan. No Camp tadilatlı olduğu için oralara göstermiyorlar. Bence yani tadilatlı olması da göstermezler diye düşünüyorum. Sadece işte şöyle bir çarşısı var. Bu çarşıya girişiniz var. Müze için ekstra 100 euro ödemeniz gerekiyor. Detaylı bir gezi için. Onun dışında arkadaşlar yani sadece müzeyi kendiniz gezmek isterseniz de 30 euro ödüyorsunuz. Bence 30 euro müze ödemektense Barcelona'nın mağazasından futbol topu almak daha mantıklı. Bence tabii. Barça Botica. Burası Barcelona'nın mağazası arkadaşlar. Şu müzenin girişlerinden bir tanesi. Arkadaşlar şöyle şurası da şeyin girişi. Mirador'dan girip Viewpoint'ten geçip işte daha demin size gösterdiğim yerden de mağazaya giriş yapabiliyorsunuz zaten. Mirador. Burada kafe var. Şöyle gişeler buradan işte alabilirsiniz. Şöyle fiyatları göstereyim ben size. 200 euroya hani Barcelona stadını da gezebilirsiniz. 200 euroya helikopter ile gezebilirsiniz ama şöyle söyleyeyim. Helikopterle gezebilirsiniz. Orada Barça. Şu işte arkadaşlar o dediğim 100 euroluk turun girişi. Oradan bilet alarak buradan giriş yapabilirsiniz. Şöyle Barça Bus. Böyle Barça Store'un arkadaşlar konteynerli hali. Şurada çim. How much is it? 25. Böyle arka çim satıyorlar. Şu küçükler 25 euro. Ay, tur alırsanız turla burada şu çekebilirsiniz. Bakalım Genco ne yapacak? Çekebilecek. Haydi Genco. Oh. Left side. Hadi be. Bye. Evet, Batman Petrolspor'a gelmeye hak kazandım. Stat turumuz da bu kadardı. Şimdi 6. yerimize doğru yola çıkalım. Biraz uzun gideceğiz. İspanya, Barcelona'da girebileceğiniz 6. yer Gaudi'nin eserlerinden bir tanesi. UNESCO Dünya Mirası olarak Gaudi'nin kendi listesine yer almış arkadaşlar. Casa Batlló arkadaşlar 1900'lü yıllarda Gaudi tarafından, İspanyol sanatçı Gaudi tarafından yapılmış. Barcelona'da gelebileceğiniz 6. yer burası. 7. yer ise yine Gaudi'nin eserlerinden bir tanesi olan Casa Milà. Gaudi'nin eserlerinden bir tanesi olan Casa Milà 7. yerimiz. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. 8. yer çok özel bir yer. Mutlaka 8. yeri görün derim ben size. 8. yer çok güzel bir yer çünkü. Şimdi Gaudi'nin en ünlü eserlerinden üçüncüsü. Hani ilk üçündeki 2. yere gideceğim. 1. yer sürpriz. O da son yerimiz olacak zaten. Ki bence büyük ihtimalle izleyenlerin çok tahmin ediyordur son yeri neresi olacak diye. Gaudi Tower. Zamanın müteahhiti. Şaka zamanın en ünlü sanatçıları ve mimarlarından bir tanesi Gaudi. Casa Milà arkadaşlar burası da. Şöyle. İnsanlar yukarı çıkıyor. Ve tepesinden şehri seyrediyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hani şu an buradan böyle gözüküyor fakat yukarı bir yerden, tepeden gözüktüğü bir yerden gösterebilseydik çatısının ne kadar da güzel olduğunu görebilirdik. Sadece dış cephesi böyle. Bana Serragır'daki binaları andırıyor. Serragır'a bilenler yoruma yazsın. Allah, kırmızıda geçtik. Mesela keşke girebilsek ama yani çok pahalı.
Şu için hani çatısına çıkmak için 40 euro verilmez. Santa Maria'ya gittik. 10 euroya tüm Santa Maria'ya gezdik. Çatısına çıktık. Barcelona'yı izledik. Hani oramı buramı tabii ki de Santa Maria arkadaşlar. Bir taraf modern sanat, bir taraf ise Katalanlar devrim arkadaşlar. Toplum her zaman halktan olmak lazım. 8. yer, sürpriz yere doğru gidiyoruz. Yani Barcelona'ya gelirken oraya gidilmez mi denilen yere gidiyoruz şimdi. Birazdan görürsünüz zaten. O yer öyle bir gelecekti, böyle montaj falan yapacağım böyle. Hani araba montajları olur ya, o araba montajlarından yapacağım oraya. O zaman o yer gelsin. Var sarışınlar, yer esmer kan sarışınlar. Babayla zor yarışırlar, babayla zor yarışırlar. Tak 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 kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım. Tak tak kapıda kim var? Bulutlardayım. Lakabım baba Müslüm Gürses. Dediğim gibi Arda Turan Bankı'ydı. 8. yerimiz tabii ki de Arda Turan Bankı'ydı. Ne olacaktı başka? Mutlaka Barcelona'ya gelip de görmeniz gereken yerlerden bir yerde Arda Turan Bankı. Türksünüz siz ya. Tabii ki de göreceksiniz Arda Turan Bankı'nı. Meşhur Arda Turan Bankı. Ve şu anda Barcelona'nın, hatta İspanya'nın en ünlü yapısına doğru yola çıktık arkadaşlar. Bunu da hepiniz bildiği üzere Sagrada da Familia 9. İspanya'da gitmeniz gereken yerlerden biri. Şu anda 20 dakika yürüyeceğiz. 20 dakikanın sonunda Sagrada'da Familia'da olacağız. İnsanlar oturuyor ya, cuma akşamının tadını çıkartıyorlar. Yarın izinliler tabii. Burada ölmek istemiyorsanız kırmızı ışıklardan uzak durun. Uzak durun ki yeşil yanınca geçebilirsiniz. Yeşil yanınca geçin arkadaşlar. Şurada aslanlar var, aslanlar. Şöyle görüyorsunuzdur, aslanlarla sadece kırmızı ışıkta geçtim. Ölüyoruz. Aslanlar burada. O aslanlar, bu aslanlar. Aslan! Çıksana sokaklara canım. Bu dünyaya size ya bize dar gelecek oğlum. Şaka şaka. Şaka. Avrupa'ya gelmiş Kürdün böyle itemları olmamalı. Arkadaşlar yine bir kestaneci var şurada. Burada sokaklar fazlaca dar, kovalar memurlar. Katalonya sokakları arkadaşlar bunlar. Katalonya sokakları dar. Ama dikkat edin, kapkaççılar da kovalayabilir polis yerine. Arkadaşlar Barcelona'daki en sevdiğim şey İnsanların kolayca sosyalleşebilmesi. Mesela birazdan size göstereceğim. Hola. Bakın arkadaşlar, görüyorsunuz. Selam veriyorum, selamımı alıyorlar. Hani Allah'ın selamı diye alıyorlar yani. Bu yüzden Barcelona'da kolayca sosyalleşebilirsiniz. Bakın mesela yeşil ışık yanıyor. Arabalar bak duracak şimdi. Bak şimdi arabalar durdu. Geçiyoruz. Kültür, culture. Şimdi yorumlarda yazarlar, bu gittiği her ülkede de yeşil ışıkta arabalar durunca, yaya geçiminde arabalar durunca da paylaşıyor. Bu nasıl bir yokluk diyor. Arkadaşlar Türkiye'de durmuyorlar ki. Ah yoruldum. Kollarım ağrıyor. Zor şartlarda video çekiyorum. Hani elimdeki gimbal 2,5 kilo, kamerada 1,5 kilo, 4 kilo. Hani şu şekilde 4 kilo video çekiyorum size. Ah, az bir yolumuz kaldı. Umarım varacağız. Bugün yine dolunay var. Aylardan Kasım. Sarsın beni asım. Center'de estetikçe Ulaş Özdemir masaj salonunu beğendi. Ulaş'ım seviyorum seni. Burada sokaklar fazlaca dar, kovalar memurlar. Keken kovalar, ben kaçarım. Buna mecburlar. Şimdi o mükemmel İngilizcemle bir cümle kuracağım. Let's try the pass the red light. Vallahi yeşilim. Ayağımına koyayım yine kuralları çiğnemedik arkadaşlar. Yani evren bizim günah işlememizi, yani kuralları çiğnememizi istemiyor. Tam kırmızı ışıkta geçecektim, yeşil ışık yandı. Ve ağaçların arasından şöyle akşam tercih ettim çünkü ışıklandırmayla beraber. Şu an wait. Hello. That's all. Just hello. Uğur 5 lira. Arkadaşlar göt ettim. Sagrada Familia. Görüntü arası Sagrada Familia. 1800 yıllarda Gabi midir, Gubi midir denilen mimar, sanatçı. Neyse. Eser 2026'da sanatçının 200. ölüm dönümünde tamamlanması bekleniyor. Gerçekten de muazzam bir yapı. Barcelona videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı, bu tarz videonun devamı için de yoruma abi şuraya gel, bunları yap, bunu yap. Tüm video konularını açığım. Yeter ki absürt olmadıkça. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. 10. yeri mi soruyorsunuz? 10. yerinde ne olacak? Havalimanı olacak. Airport'a gideceksiniz tabii. Airport'a gitmeden evinize dönemezsiniz ya da buraya gelemez. Barcelona'da gidilmesi gereken ilk yer aslında havalimanı ya da son yer havalimanı. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.